iyidir. Özcan Deniz'in annesi ölmek istiyorum dedi. Beni tedavi etmeyin dedi ve kanser tedavisini reddettiğini söyledi arkadaşlar. Dün gece beni Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Hanım aradı. Yurda Gürler aradı. Özcan Deniz'le problemli olan kız kardeş Yurda Hanım bana çok ilginç konular anlattı arkadaşlar. Şimdi onları konuşacağız sizlerle. Niye beni aradı? Çünkü ben bu konuyla çok ilgili bir gazeteciyim. Yıllardır Özcan Deniz'i ilk tanıyan gazeteciyim. 30 sene evvel, 32 sene evvel Özcan Deniz'le ilk piyasaya şöhrete adım attığı zaman tanışmış, ilk tanıdığı gazeteciyim ve bu en son aile problemleriyle de ekrandayken de ilgileniyordum. Televizyonlarda programlar yaparken de ilgileniyordum, konuşuyordum. Sosyal medyada da bu konuyu sık sık işliyorum. Geçtiğimiz günlerde de Kadriye Hanım'la, Özcan Deniz'in annesiyle konuşmamı yayınladım. Telefon konuşması yaptım kendisiyle ve burada YouTube'da yayınladım. Çok çarpıcı şeyler söylemişti. Kanser olan Kadriye Hanım, kanser tedavisi gören, Allah şifa versin, Allah yardımcısı olsun ve dolayısıyla Yurda Hanım da dün gece arayarak bazı ilginç bilgiler verdi. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Ama öncelikle geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in kardeşleriyle ilgili isim vermeden, onları kastettiğini açıkça yazmadan ailesiyle ilgili söylediklerini burada aktarmak istiyorum. İşte paylaştıkları sosyal medyada. Soframızdan kalkan o şükürsüzlerden sonra bereketimizin nasıl arttığını görmek hiçbirine iyi gelmeyecek. Dimdik dur ve işini yap diyor. Eşine hitaben yazıyor bunu Samar Datkar'a. Seninle gurur duyuyorum ve bu akıl tutulması süreçte yanımda durduğun için sana teşekkür ediyorum diyor. Bu sofra çok haini ve şükürsüzü 40 yıl doyurdu. 40 yıl dediği ailesi olması lazım. Şimdi tertemiz ve bereketle gerçek dostları ağırlıyor. Allah bereketimizi artırsın diyor Özcan Deniz. O sofrada en son yılbaşı sofrasında Samar Datkar'ın ailesinin oturduğunu söyledi bana Yurda Gürler. O videoda paylaşılan videoda Samar Datkar'ın YouTube hesabında paylaşılan videoda müzisyenleri görüyoruz. Özcan Deniz şarkı söylüyor ve Samar Datkar'ın ailesi de o masada oturuyor, İranlı aile. Ve devam ediyor Özcan Deniz. Annem bütün bu sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım diyor Özcan Deniz. Annesi benimle yaptığı görüşmede Özcan Deniz'in kendisine para vermediğini, uzun zaman önce ayda 20 bin lira olan ödemesini de kestiğini söylemişti annesi. Ona en iyi tedavi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım ama şovlarını aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu diyor Özcan Deniz ve beni dün gece arayan Özcan Deniz'in kendisiyle görüşmeyen kız kardeşi Yurda Hanım dün bir paylaşım yaptı sosyal medyada. Özcan Deniz'e cevap verdi, abisine cevap verdi. Onu da hemen şöyle bir üstünden okumak istiyorum arkadaşlar. Kısaltarak, ah abicim sen olayı yine çok yanlış anlamışsın. Mesele annemizin sağlığı. Ne acı ki bunu göremeyecek kadar ya idrakten uzaksın ya da farkındalığını kaybetmiş bir haldesin. Dün yok saydığın annen için bugün ulaşamıyorum, engel var, tuzak var diyerek bizi hedef gösterme ve karalama çaban aslında en çok kendinle çeliştiğini göz önüne seriyor diyor. Engel yok, tuzak yok, seni tutan hiçbir şey yok. Annemiz 6 aydır tedavi görüyor. Zihninde kurduğun engeller ise gerçek değil. Bahanen, egon ve gururun olmuş. Ne acı diyor. Ailemizi silen, küçümseyen, yok sayan, aşağılayan ve itibarımızı zedeleyen sendin. Şimdi ise sildiğin aile üzerinden kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun. Misliyle ödeme yaptım diyorsan bunu ispatlamakla yükümlüsün. Yurda Hanım bana da söylediği Özen abi anneme hiçbir şekilde ödeme yapmadı. Yapmıyor. Tedavisiyle falan da ilgilendiği gibi bir şey söz konusu değil. E, ve
Bu sözler doğru değil Bilal Bey dedi. Büyük ağabeyim ve ben gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince annemizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Aydın'da Kadriye Hanım, Yurda Hanım da Aydın'da yaşıyor ve Kadriye Hanım orada bir ev tuttular. İstanbul'dan yanlarına aldı. Yurda Hanım yanına aldı. Orada bir ev tuttu. Ev kirası 30 bin liraymış. Ercan'la Yurda Hanım karşılıyor. İşte 900 lira aidatları varmış. Evin aidatı varmış ve asgari ücretle de bir çalışan kadın tutmuşlar. Annesine evde yardımcı olsun diye. Ve orada Aydın'da devlet hastanesinde kendisi kanser tedavisi görüyor. Ve Yurda Hanım, tekrar onu söylemem gerekiyor. Özcan Deniz'in paylaşımında iddia ettiği gibi hiçbir şekilde annesine ödeme yapmadığını, kanser tedavisiyle ilgili hiçbir destekte bulunmadığını da söyledi. Beni dün aradığında, dün tam Galatasaray-Trabzonspor maçı başlayacak. Koltuğa oturdum. Maçı seyredeceğim bir Galatasaraylı olarak önemli bir maç. Ve o sırada cep telefonum çaldı. Yurda Hanım arıyor. Oğlum dedim kız telefonu. Çünkü meslek öncelikle Yurda Hanım sizinle görüşmek istiyorum dedi ve maçı bıraktım. Yarım saat Yurda Hanım'la görüştüm. Çok önemli şeyler söyledi. Şimdi size anlatmak istediğim konu o. Özcan Deniz hiçbir şekilde Özcan abim maddi destek olmadı anneme diye başladı. Annemin yılbaşından bir hafta önce aldığı kemoterapi terapi kendisine çok ağır geldi. Çok ağır geldi, sarsıldı. Sıkıntılı, bayağı bir sıkıntılı süreç yaşadık. Eee, ve anneme mümkün olduğu kadar onun yanında olup, onun evinde olup anneme destek olmaya çalışıyorum. Manevi olarak annemi rahatlatmaya çalışıyorum. Annem sürekli olarak eee, Özcan Deniz'le ailemizin yaşadığı sorunlardan, kardeşlerin yaşadığı sorunlardan ve kendisiyle olan problemden, Özcan'ın probleminden, Özcan Deniz'in, Özcan abimin annemle olan probleminden bahsediyor. Annem sürekli olarak ve Özcan Deniz'i aradığını ama ulaşamadığını söylüyor. Annemin telefonunu aldım. Son aramalara baktım. Özcan abim defalarca aramış ama Özcan abim annemi engellediği için annemin ona ulaşması mümkün değil. Engellediğini bildiği halde arıyor. Bildiği halde arıyor Özcan abimi diyor. Ve diğer kardeşlerimiz Sibel, Melek, Nurcan onları aramış. Onlar da Özcan abimle beraberler fikir olarak. Ercan abimin karşısındalar. Ve onlar da anneme ters cevap vermişler. Anneme soğuk davranmışlar, ilgisiz kalmışlar. Buna da çok üzülmüş annem. Ve bu konuları konuşurken birdenbire daha da sıkıntılı bir hale girdi. Kızım dedi ben tedavi falan olmak istemiyorum. Beni iyileştirmeyin. Ben kanser tedavisinden vazgeçtim. Ben ölmek istiyorum dedi. Ve başladı ağlamaya. Anne niye böyle yapıyorsun? Bırakın beni. Ben ölmek istiyorum. Ben Özcan'ı koklamak istiyorum. Ben ölmek istiyorum. Ben Özcan'ı çok özledim. Özcan gelmiyor. Özcan beni istemiyor. Ben tedavide olmak istemiyorum. Ben ölmek istiyorum. Kızım ben ölmek istiyorum derken annem soğuk soğuk terlemeye başladı dedi. Nefesi daraldı dedi. Hemen ambulansı aradım. Hemen annemi kaybedeceğiz korkusuyla ambulansı aradım. O gece dayan annem diye ambulansın arkasından çektiğim video oydu dedi. Ve annemi derhal hastaneye götürdük. Hastanede hemen anneme müdahale ettiler. Kan değerleri, kalp değerleri yükselmiş annemin ve Allah korusun yetiştirmesek, götürmesek çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ve doktoru annemin kalp değerleri böyle yükselmişken kemoterapiye devam edemeyeceğini, ara vermemiz gerektiğini söyledi. Allah korusun dedi. Yani bu şekilde tedaviye devam edemeyiz. Kadriye Hanım'ın tedavisine devam edemeyiz dedi. Ve annemin o kalbi sıkıştı, fenalaştı, soğuk soğuk terledi, nefesi daraldı. İnanın Bilal Bey kaybetmekten çok korktum annemi, çok korktum. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamamıştım annemle. Yani Allah annemi korudu. Bir kalp krizi geçirseydi
Allah korusun belki de kurtarılamazdı. En çok da korkum oydu. Ambulansta da başına bir şey gelir hastaneye gidene kadar diye. Çok çekindim, çok korktum dedi. Ve peki dedim sizin Aydın'da bir estetik merkeziniz vardı. İşleriniz nasıl dedim. Estetik merkezimi kapattık dedi Bilal Bey. Bu aile içi çekişmelerden, problemlerden dolayı benim işlerim alt üst oldu dedi. 4 ay önce kapandı dedi iş yerim ve çalışanlarımın alacaklarını parça parça ödemeye çalışıyorum dedi. İşimden oldum dedi. Bu aile içi problemler yüzünden. Bir de şunu söylemek istiyorum Bilal Bey dedi. Annem size lenf kanseri olduğunu söylemiş ama dedi annemin hastalığı meme kanseri dedi. Memeden lenflere sıçramış annemin hastalığı dedi. Şimdi doktorlar tedavi etmeye çalışıyor kemoterapiyle. Eğer azaltırlarsa dedi ameliyatla dedi müdahale edecekler ama şu anda ameliyat annem için uygun görülmüyor dedi ve e, annemin olayı dedi gelin kaynana olayı değil dedi. Bizi abim istemiyor dedi. Gelin kaynana geçimsizliği değil dedi. Bizi istemeyen abim dedi. Abim bizi istese dedi her şeyi hallolur dedi. Her şey hallolur dedi. Ve Bilal Bey dedi biz dedi Aydın'daki tedaviden vazgeçtik Ercan abimle dedi. Annemi İstanbul'a götüreceğiz dedi. Neden dedim peki niye Aydın Devlet Hastanesi'nde iyi bakıldığını söylüyordu Kadriye Hanım. Evet ama dedi e, yine de istediğimiz gibi değil dedi şartlar dedi. Mesela doktora annemin doktoruna istediğimiz zaman ulaşamıyoruz. Asistanlarla görüşmek zorunda kalıyoruz. Halbuki doktordan bazı şeyler öğrenmek istiyoruz. Olmuyor dedi. Başka ayrıntılar da var dedi. Annemi biz özel hastanede İstanbul'da tedavi ettirmek istiyoruz. Peki dedim paranız yok. Nasıl yapacaksınız? Yani Özcan Deniz'in de destek olmadığını söylüyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Evet dedi abim hiçbir şekilde destek olmuyor. Söyledikleri de doğru değil. Ama Ercan abim bir şekilde bunu halledeceğini söyledi. Ve abimi, annemizi İstanbul'a götürmek istiyoruz dedi. E, peki dedim bu konuda başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yarım saatlik uzun bir konuşmaydı. Abim, Özcan abim, eşi Samar Datkar'la videolar çekiyorlar dedi. Yemek masası, sofra filan. Dilediklerini yapsınlar ama nispet içerikli paylaşımlar yapmasınlar. Annemin çok ağrına gidiyor. Ben niye oğlumla mutluluk paylaşamıyorum? Ben niye orada yokum? Ben niye oğlumun yanında değilim? Onun mutluluğuna ortak değilim diye e, ağlıyor dedi. Sürekli olarak bunun derdini yaşıyor dedi. Ve Bilal Bey dedi tekrar söylüyorum dedi. Biz dedi abimin eşlerini birlikte olduğu kadınları, evlendiği kadınları istemiyor falan gibi bir algı olmasın dedi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim dedi. Abimin eski kız arkadaşlarıyla annem ve ben hala görüşüyoruz dedi. Mesela abimin ilk eşi 90'lı yılların başında Almanya'ya gidip evlendiği Handan Hanım hala görüşüyoruz kendisiyle dedi. Ebru Destan, Esin Moralıoğlu, abimin ünlüler dünyasındaki ilk kız arkadaşları. Hala görüşüyoruz, hala annemi ararlar, benimle görüşürler. Yani burada gelin kaynana olayı yok. Çok ötesinde bir şey var. Benim annem, abimle görüşmeme nedenim Ercan abimle arasındaki problem değil. Benim Özcan abimle başka bir sıkıntım var, başka bir meselem var. Benim Özcan abimle aramın açık olmasının sebebi başka. Ercan abimle ilgisi yok dedi. Ben 4 yıldır Özcan abimle görüşmüyorum ama barışmak için şoförü bile aracı yaptım. Şoförüyle bile haber yolladım ama abim benimle barışmadı ve bana çok ağır bir mesaj attı Özcan abim. Ne yazık ki bankalar olan borçlar da giderek büyüyor. Protokol yapılmadığı için bu borç giderek daha da ağırlaşıyor dedi. Değerli dostlar, Özcan Deniz'le ve ailesiyle ilgili problemler devam ediyor, sıkıntılar devam ediyor. Benim burada tabii ki tek üzüntüm, en büyük üzüntüm ailenin en büyüğü Kadriye Hanım'ın
yaşadıkları. Allah onu korusun. Kolay değil. Bir yandan kanser hastalığıyla mücadele ediyor ve kansere de bu aile içi problemler sebebiyle yakalandı. Doktorlar kendisine öyle söylediler. Kanser olmanın sebebi aile içindeki bu kavga, bu üzüntü, senin içine attığın bu sıkıntılar diye söylemişler ve Allah ona şifa versin. Özcan Deniz, annenin elini öp güzel kardeşim. Bak burada söylüyorsun, elimden gelen her şeyi yapacağım iyileşeceğim için, iyileşmesi için diye. Elinden gelen en önemli şey annenin yanına gidip elini öpmen güzel kardeşim. Eşinle birlikte annenle barışmanız. Annenin iyi olmasını istiyorsan, annenin daha uzun süre yaşamasını istiyorsan Özcan Deniz, annenle barışmalısın, elini öpmelisin. Peki dostlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sevgiyle kalın.